Adına belgeseller, kitaplar, makaleler ve diziler yapılan, insanlık tarihinin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbekli Tepe, dünyanın ilk tapınağı unvanına sahip büyüleyici bir alan ve aynı zamanda insan eliyle yapılan en büyük dini yapı olarak kayıtlara geçmiştir. 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ve 1986 yılında tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıkan bu olağanüstü yapı, kendi gücünün farkına varan insanoğlunun doğanın bir parçası olmaktan çıkıp ona hükmetmeye giden yolu açtığı yerdir. İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski olduğu ortaya çıkan Göbekli Tepe'nin tarihi, M.Ö. 12.000 yıl öncesine Neolitik dönem olarak adlandırılan zaman dilimine dayanmaktadır. Tarih boyunca birçok uygarlığın doğuşuna ve çöküşüne şahitlik eden Mezopotamya'da büyük bir organizasyon ve hayal gücünün eseri olarak inşa edilen Göbekli Tepe, deyim yerinde ise arkeoloji tarihinin gerçeklerinin derinden sorgulanmasına yol açmıştır. Milattan önce 10.000'li yıllarda inşa edildiği bilinen ve tarihteki en eski ibadet merkezi olan Göbekli Tepe, Şanlıurfa'ya bağlı Örencik Köyü civarındaki tek tek dağlarının eteğinde bulunmaktadır. Peki Göbekli Tepe'yi kimler yaptı? Göbekli Tepe'de bulunan kalıntılar, bu alanı inşa eden insanlara dair çeşitli bilgiler sunmaktadır. Bu kalıntılar arasında insanların yediği etlerden arda kalan birçok yabani hayvan kemiği, taş parçası, taş aletlerinin yapımı ve kullanımından kalan molozlar bulunmaktadır. Ceylan, alageyik gibi hayvanların kemiklerine rastlanan alan bizlere gösteriyor ki, burayı inşa edenler, o dönemde yaşayan taş baltalı avcı ve toplayıcılar. Yani Göbekli Tepe, tarım öncesi bir topluluğun eseri. Bu insanlar sandığımız gibi ilkel değil, tam aksine oldukça bilinçli ve mühendislik bilgisi olan topluluklar. Öyle ki, o zamanlar taş devrini yaşayan insanlar, bu ibadet alanını yaparken binlerce yıl sonra ulaşılabilecek mühendislik metotlarını kullanmışlar. Avcı ve toplayıcılar. Kazılarda bulunan bir dikili taşı taşımak için yaklaşık olarak 50 insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda beklenmedik düzeyde bir organizasyon yeteneği ve örgütlenme kapasitesi olan insanlar. Ayrıca bu kalıntılar arasında insanların yediği etten arta kalan birçok yabani hayvan kemiğinin bulunması, bu alanda yemek şölenlerinin düzenlendiğini ve bu durumun çok sayıda topluluğun burada bulunduğunu ispatlamaktadır. Günümüzden tam 12.000 yıl önce inşa edilmiş Göbekli Tepe'deki kalıntılara göre, aynı çatı altında toplanmak için önce ibadet yeri yapılmış. Sonrasında ise tarım hayatına uzanan yepyeni bir süreç başlamış. Göbekli Tepe'de yapılan kazılar sonucunda elde edilen bulgular, medeniyetlerin oluşmasına neden olan şeyin tarımdan önce din olduğunu ispatlamıştır. Taş devri zamanında yapılmış olan Göbekli Tepe kazılarından çıkan bulgular, akıllara şu soruları getiriyor. O çağda çömlek ve tekerlekle bile tanışmamış insanlar, bu alanı nasıl oluşturdu? İnsanların elinde çok kısıtlı imkanlar ve olanaklar olduğu halde, bu görkemli tapınağı nasıl inşa ettiler? Bu sorunun yanıtı hala tam olarak bilinmese de bu özellik alanı daha da büyüleyici bir hale getiriyor. Peki Göbekli Tepe'deki bulgular ne anlama geliyor? Göbekli Tepe, dairesel formdaki yapılardan kare şeklindeki yapılara kadar büyük bir ibadet alanıdır. Burada toprak altında tespit edilenlerle birlikte 20 adet birbirinden ayrı ibadet alanı bulunur. Şimdiye dek süren kazılarda ortaya çıkan ibadet yerlerinin merkezinde iki büyük dikili taş yer alır. T biçimindeki dikili taşların her biri ortalama 6 metre yüksekliğinde ve 40 ton ağırlığında. Devasa taşların altındaki zemin terrazzodur. Bu taban sıvıyı tutabilme özelliğine sahip olduğundan alanın özel bir hizmet için inşa edildiği anlaşılır. Bu zemin türünden de sıvıdan arınma, kurban verme gibi ayinlerin ya da kan, alkol ve benzeri sıvı maddelerle ritüellerin uygulandığı tahmin edilir. Ayrıca gün yüzüne çıkan ve bira fıçısı olduğu bilinen taş küvetler burada törensel tapınmalar olduğuna işaret eder.
İnsanlar bu alanda yılın belirli dönemlerinde bir araya gelerek belirli ritüeller gerçekleştiriyorlardı. O dönemde insanlar atalarını anmışlar, atalarına kurban adamışlar ve de bunları da taşlara resmetmişlerdir. Arkeologlar sütunların stilize edilmiş insan tasvirleri olduğunu savunuyor. Öyle ki sütunlarda yüz motifi olmasa bile o zamanlarda insanların giydiği peştemallar bu taşlara resmedilmiş. Bir diğer görüş ise yüz motifi olmamasından dolayı sütunların resmedilmiş ilk tanrıların olabileceği yönünde. Bu taşlar bu doğrultuda Göbekli Tepe'nin dünyanın en eski ibadet yeri olduğunu yeniden kanıtlıyor. Bu dikili taşlar aynı zamanda yırtıcıların ağırlıkta olduğu muazzam hayvan figürleriyle bezeli. Yüksek rölyefteki hayvan figürleri birer muhafız gibi resmedilmiş. Bu muhafızlar dikili taşların muhafızları gibi düşünülüyor. İnsanlığın gelişiminin bir dönüm noktası olan Göbekli Tepe'deki sütunlar ve oymalar, insanlığın tabiat karşısındaki yeni konumunu da ortaya koyuyor. Göbekli Tepe neden yapıldı? Bazı uzmanlar Göbekli Tepe'nin ölülere adanmış bir ibadet yeri olarak yapıldığını düşünür. Dairesel odalar ve kazılarda bulunan kapı ise yeraltı dünyasına açılan kapıları temsil eder. Konumu itibariyle pek çok yeri görebilen ve pek çok yerden de görülebilen Göbekli Tepe, M.Ö. 8000 dolaylarına kadar kült merkez olarak kullanılmış. İnşasından yaklaşık 1000 yıl kadar sonra, üzeri bilinçli olarak toprak ve başka yerlerden getirilen malzemeler ile kapatılarak adeta tarih sahnesinden silinmeye çalışılmıştır. Onca uğraş ve emeklerle inşa edilen böyle bir yapının bilinçli olarak gizlenmesi akıllara bir soruyu getirmektedir. Neden? Göbekli Tepe'nin hikayesi. Tespit edilen heykeller, simgeler, taşlar, çizimler, 3 boyutlu oymalar iyice dikkat çekmeye başladı. Çalışmalar uzun yıllar devam etti ve her gelişme arkeoloji dünyasında ve bilim dergilerinde büyük yankı uyandırdı. Bölgeyi görmek isteyenler ve gelişmeleri takip edenler arttı. 2008 yılında The Guardian gazetesinin yaptığı "Arkeologları sersemleten kazı alanı" başlığı bölgedeki durumu özetliyordu. Kazılar sırasında yabani ve yırtıcı hayvanların birçok heykeli bulunmuştur. Tarihe baktığımız zaman antik dönemde yeraltı dünyasının koruyucusu olarak bilinen Kerberos, yani 3 başlı köpek akla gelmiştir. Ve bu figürler Göbekli Tepe'nin koruyucuları olarak tahmin edilmektedirler. Ayrıca kazılar sırasında çakmak taşından araçlar, taştan boncuklar, kaplar ve birçok figür bulunmuştur. Gün geçtikçe Göbekli Tepe'nin gizeminin çözülmesiyle şaşkınlık daha da artmıştır. Tıpkı piramitlerde olduğu gibi Göbekli Tepe'deki bir tanesi 40 ila 60 ton ağırlığındaki taşların nasıl taşınıp tapınakların inşa edildiği konusu ise hala gizemini korumaktadır. Ayrıca medeniyetin doğduğu yer olan Göbekli Tepe, dinler tarihini de etkileyen buluntulara sahiptir. Bu buluntular, Göbekli Tepe'ye yeryüzündeki ilk inanç merkezi olma özelliğini vermektedir. Bu keşifler, dini ritüellerini gerçekleştirme amacıyla insanların burada toplandığını söylemektedir. Tepenin oluşması için yaklaşık 300 metre çapında bir alan, insan gücüyle doldurulmuştur. Böylece 15 metre yükseklikte bir tepe oluşturulmuştur. Alandaki T biçimli taşların boyu 3 ila 6 metre arasında değişir. Dev taşlar alanın ortasına simetrik bir halde, diğer taşlar ise çevresinde dik halde durur. Taşların T şeklinde olması insanı tasvir etmesiyle ilgilidir. Hatta benzer şekilli taşlara Nevali Çölü'de de rastlanmıştır. Taşların öne eğik gibi bir açıyla yapılmasının sebebi ise netlik kazanmamıştır. Heykellerin ilgi çekici özelliklerinden bir diğeri ise dirsek kısımlarından gönye şeklinde bükülen kolların göbek hizasında eller ile birleşmesidir. Bu duruşa Antik Mısır'da ve İslamiyet'te namazda rastlanır. Ellerin bu formu aynı zamanda insanın içgüdülerini harekete geçirmesi anlamına gelir. Heykel kabartmalarında yabani sığır, akrep, tilki, yılan, aslan, yaban eşeği, yaban ördeği ve bitki kabartmaları vardır. Tüm bu kalıntılar dönem içerisinde yaşamış insanların yaşam tarzları ve sanatla ilişkileri hakkında bizlere bilgi verir. Bu figürlerin Göbekli Tepe'nin muhafızları olarak görülmeleri
ve şans için koyulan totem hayvanları olmaları görüşlerinin yanı sıra bu hayvanların kabilelerin sembolleri olabileceği de düşünülüyor. Göbekli Tepe efsanesi. Binlerce yıl öncesinde akıl almaz şekilde inşa edilen Göbekli Tepe'nin üstü kapalı bir şekilde çıkması ve mimari bir harika olması sebebiyle yok oluşuna ilişkin efsaneler üretiliyor. Teorilerden bir tanesi günümüzden 13.000 yıl önce dünyaya bir kuyruklu yıldız çarptığı yönünde. Bilim insanlarının bu sonuca varmalarının bir sebebi de taşlardaki oymaları incelemiş olmaları. Yine efsaneye göre dünyaya bu kuyruklu yıldız çarptıktan sonra dünyada 1000 yıl süren bir buzul çağı yaşanıyor. Peki geçen zamanın sonunda Göbekli Tepe neden gömüldü diye soracak olursanız bu sorunun cevabı günümüzde tam olarak bilinemiyor. Ancak yapılan kazılar sonucunda taş devri insanları tarafından taş, tortu gibi maddelerle kapatıldığı anlaşılıyor. Tarihte buğdayın ana yurdu Göbekli Tepe olarak kabul ediliyor. Göbekli Tepe, tarihi yeniden yazdırmayı gerektirebilecek bir fikre daha kapıları açıyor. Mevcut arkeolojik bilgilere göre bölgenin tarihteki en eski ibadet alanı olduğu düşünülürse, bu coğrafya aynı zamanda tarımın da doğduğu yer olabilir. Klaus Schmidt, bu bölgenin 9600 yıl önce insanların avcı toplayıcılıktan üreticiliğe geçiş yaptığı alan olduğunu ortaya atmıştı. Günümüzde genetik biliminin katkısı ile birçok varyasyonu bulunan buğday, buluntulara göre ilk olarak Göbekli Tepe civarında yetiştirilmiş. Bu görüşü destekleyen en önemli veriler ise Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde yapılan araştırmalara dayanıyor. 338 buğday türünün karşılaştırıldığı bu çalışma sonucunda tüm tahılların kökeninin Göbekli Tepe yakınlarındaki Karacadağ bölgesinde yetişen kızıl buğday olduğu ortaya konulmuştur. Ekmeği ilk tadan insanlar onlardı. Bu bilgiler Göbekli Tepe kazılarında ortaya çıkarılan değirmen benzeri kaplarla birlikte düşünüldüğünde anıtları inşa eden ve burada ibadet için toplanan insanların yabani buğdaylarla ekmek ve benzeri besinleri hazırlayan ilk insanlar olduğunu söylemek mümkündür. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan mimari dışındaki küçük buluntuların çok büyük bir bölümünü burada çalışanların kullandığı taş aletler oluşturmaktadır. Bunların hemen hemen hepsi çakmak taşından yapılmış aletlerdir. Bunlar çoğunlukla taş kaplar, taştan yapılma boncuklar, küçük figürünler, öğütme taşları ve havaneleridir. Kazı başkanı Klaus Schmidt ve ekibi, tonlarca ağırlıktaki dikili taşları kayalardan kesip çıkarmak, işlemek, yarım kilometreye yakın bir mesafeyi kat ederek Göbekli Tepe'ye getirmek ve yapıları inşa etmek için en az 500 kişinin çalışmış olması gerektiğini düşünüyorlar. Her şeyden önce bu insanların beslenmesi gerekmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak bu insanların ihtiyacı olan besin maddelerini sağlama gereğinin tarımı keşfetme yönünde bu toplulukları zorladığı ileri sürülmektedir. Göbekli Tepe'de bir el üretimi için tarım yapıldığı düşünülüyor. Araştırmaların ve incelemelerin ışığında Göbekli Tepe'de bulunan tahıl örnekleri üzerinde fermentasyon belirtileri saptanmıştır. Bulgular, taş devri insanlarının bira içtiğini de gösteriyor. Kazılarda şu ana kadar en büyüğü 160 litrelik kapasiteye sahip kireç taşına oyulmuş 6 bira varili de bulunmuştur. Bu kanıt üzerinden teori geliştiren bilim insanları, Göbekli Tepe'nin aynı zamanda erken dönem alkollü içecek üretimi konusunda bir öncü olduğunu düşünüyor. Klaus Schmidt, bulgular ışığında insanoğlunun ekmek için değil, bira uğruna tarıma başladığına, bunun da ilk kez Urfa'da gerçekleştiğine kanaat getirmiştir. Göbekli Tepe'nin keşfi aynı zamanda tarım tarihini de etkilemiştir. Göbekli Tepe, yıllardır tarih derslerinde öğretilen göçebe toplulukların tarımı öğrenerek yerleşik hayata geçtiği tezini de çürütüyor. Yerleşik hayata geçişin çiftlik ve hayvancılığın ortaya çıkışıyla birlikte gerçekleştiği düşünülüyordu. Schmidt'e göre ise avcı ve toplayıcı toplulukların Göbekli Tepe gibi dini merkezlerde sürekli olarak bir araya gelmelerinin sonucunda yerleşik hayata geçilmiştir. Kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın alma arzusu ve çevrede bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yeterli kaynak bulunmamasından dolayı insanlar tarıma yönelmiştir. Yani tarım yerleşik hayatı getirmemiş,
dini mabetlerin etrafında kalma arzusu sonucunda yerleşik hayat tarımı getirmiştir. Göbeklitepe'de hayat nasıldı? Yıllarca Göbeklitepe'de kazı başkanlığını yürüten ve 2014 yılında yaşamını yitiren Profesör Doktor Klaus Schmidt, bölgedeki günlük yaşam hakkında şu bilgileri vermiştir. Göbeklitepe'deki kazılarda elde ettiğimiz bulgularla dünyanın bilinen en eski tapınma merkezlerinden birinin bu bölgede olduğunu ortaya çıkarmıştık. Ancak son kazı çalışmalarıyla tapınma merkezinin dünyanın en büyük tapınma merkezi olduğunu tespit ettik. Yaptığımız araştırmalarda Cilalı Taş devrinde yaşamış insanların yabani sığır, akrep, tilki, yılan, aslan, yaban eşeği, yaban ördeği ve yabani bitki kabartmalarını incelediğimizde hayvanlarını evcilleştiremedikleri sonucuna ulaştık. Ayrıca dikili taşların üzerindeki resimler ve kabartmalar o dönemde yaşamış olan insanların sanatları hakkında bize fikir veriyor. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.